Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sezon 5'te karakter güncellemelerinden bahsedeceğiz. Hangi karakterler buff almış, hangi karakterlere ne gelmiş, neler olmuş. Kısa bir şekilde onlardan bahsedeceğim. Sizlere kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok hızlı ve seri bir şekilde gideceğim. Hani uzun bir video olsun istemiyorum bu sefer. Çünkü 2 videodur 25 dakikalık videolar atıyoruz. Şimdi geldik Barbara. Hızlıca başlayalım. Çarpışma yeteneği düşmana 4 kez vurduktan sonra düşmanları 1,5 saniyeliğine sersemletir ve patlatırmış. İki elle kullanılan bir silah kullanırken 2 kat daha sık patlarmış. Geliştirilmiş 5 yeteneği bir düşmanı yere sermek size güçlendirme olarak %20 maksimum can kazandırıyormuş. Savaş partisi bir düşmanı patlatmak 10 öfke veriyormuş. Geliştirilmiş Flay savunmasız kalma süresi 3 saniyeden 5 saniye çıkmış. Savaş yüzücüsü buff almış arkadaşlar. %1'lik bir buff almış. Onu söyleyeyim. Direkt buff söyleyeceğim. Yeteneği falan okunmayacağım. Savaş hamlesi vuruşu 1,5 saniyeden 3 saniyeye çıkmış. Parçalama onun hasarı %10 artmış. Şiddetli parçalama hasarı %25'ten 30'a çıkmış. Öfkeli parçalama öfke kazanımı 4'ten 5'e, öfke kazanımı ise %20'den %25'e çıkmış maksimum öfke kazanımı. Antik çağın çekici hasarı %10 artmış. Antik çağın öfkeli çekici önceki işte çekiç kullanıldığında her 10 öfke için %2 kritik vuruş şansı varmış. Şimdi işte Hammer büyüsünü kullandığında sahip olduğunuz her 10 furu için %2 kritik vuruş şansı kazanıyor musunuz? Kritik vuruşlar düşmanlarda 1,5 saniye yere seriyormuş. Antik çağın şiddetli çekici hasar bonusu %30'dan 40'a çıkmış. Kargaşanlı hasarı %15 artmış. Geliştirilmiş alt üst oluşun sersemletme şansı %20'den 35'e çıkmış. Sersemletme süresi 2,5 saniyeden 3 saniyeye çıkmış. Şiddetli ayaklanma tembel berserker'in süresi 2 saniyeden 3 saniye. Bonus süresi ise 3 saniyeden 5 saniyeye çıkmış. Taktiksel zemin darbesi öfke kazanımı 40'tan 60'a çıkmış. Geliştirilmiş demir cilt bariyer miktarı maksimum canının %20'sinden %25'ine çıkmış. Taktiksel meydan okuma barışı hasar aldığınızda kazandığınız öfke 3'ten 6'ya çıkmış. Tekme atmak şarj soğuma süresi 13 saniyeden 9 saniyeye düşmüş. Pasiflerde sonsuz öfkede 250 silah kullanmanıza gerek yokmuş. Temel becerilerde elde edilen öfke kazanımı 10-20-30'dan 12-24-36'ya çıkmış. Etkileyici varlık maksimum canı 6-12-18'den 5-10-15'e düşmüş. Kalın deri güçlendirme kazanımı maksimum canının 04-08-12'den 06-02-08'e yükseltilmiş. 08'ine yükseltilmiş. Ha, kazanılan can. Tamam. Beyin sarsıntısı sersemletme süresi 3 saniyeden 2 saniyeye düşmüş. Sınırlandırılmış bonus hasarı %75'ten 35'e düşmüş. Bu bayağı düşmüş bu arada. Dizginlenemeyen öfke bonus hasarı %100'den %45'e düşmüş. Bu da bayağı düşmüş. Yürüyen cephanelik full hasarı düşmüş arkadaşlar. Saldırı hızı da düşmüş. Fışkıran yaralar bir düşmana kanamaya neden olduğumuz zaman kritik vuruş şansımızın eşit bir şansla kritik vuruş hasar bonusu kanama miktarı %40x oranında arttırırsınız. Kanayan bir düşmanı alt etmek 5 saniye boyunca %85 kanama hasarı veren bir patlama yaparmış. Şimdi ise bu %70'e düşmüş. Kritik vuruş hasarı %100 olmuş. Ve bir düşmanı alt etmek 5 saniye boyunca %120 kanama hasarı veren bir patlamaya neden oluyormuş. Buna buff gelmiş. Aynen. Buna buff gelmiş arkadaşlar. Kanama miktarı düşmüş %70'e. Kritik vuruş hasarı da %100 olmuş. İşte %120'de kanama hasarı veriyor. Buna buff gelmiş gibi bir şey.
Aspektler kasten kopma görünüm. Aslında aspektleri okumayacağım arkadaşlar. Çünkü karakter yeteneklerinden bahsedeyim direkt. Aspektleri de zaten ona göre atarsınız. Zaten ben aşağıya linkini bırakırım. Unique itemleri de göstermeyeceğim. Zaten unique itemleri de göstereceğim. Ayrı bir video yapacağım. Glifler kanayan bir düşmana karşı kritik vuruş şansı bonusu 5'ten 10'a çıkmış. Garantili güçlendirme arasında süre 30 saniyeden 20 saniye düşmüş. Cellat Glifi ise bir Polyar'ın kullanırken verilen hasar bonusu ondan 15'e çıkmış. Yani Barbar bu kadar. Barbar'da yani şiddetli parçalamak, öfkeli parçalama, ondan sonra antik çağın çekici. Bu build yapılabilir. Full bunlara buff gelmiş. Onu söyleyebilirim. Yine hasar bonusuna buff gelmiş. O build yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben Barbar'la pek bir şeyim yok. Aram yok. O yüzden o build'i yapabilirsiniz. Gerçi şu anki söylediklerim Barbarlar daha iyi bilir. Ona göre en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Geldik Druid'e. Önceki videolarımda söylediğim gibi Barbar hariç diğer karakterler de her birincil çekirdeğin istediği için %1 arttırılmış beceri hasarı kazanırsınız diyor. Yani her karakterin hasar bonusları yükseldi arkadaşlar. Barbar hariç. Ve su içeyim. Özür diliyorum. Ve hasarları arttı. Gelelim Druid'e. Heyelan yeteneğine full buff gelmiş. Parçalamak yeteneğine full buff gelmiş. İyi buff gelmiş bu arada. Toz haline getirmek ona da buff gelmiş. %50'den 92'ye çıkmış. Kasırgaya yine iyi buff gelmiş. Bu arada şuraya yarı yarıya buff gelmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Heyelan parçalamak yarı yarıya buff gelmiş. Aşırı kaya parçası silah hasarı yine buff yarı yarıya. Şimşek fırtınası %40'dan %74'e çıkmış. Kasırga %187'den %146'ya çıkmış. Kuzgunlar artık hareket halinde kullanılabilir. Zehirli sarmaşık artık hareket halinde kullanılabilir. Arkadaşlar Druid'de fena bir buff gelmiş. Bu yeteneklerin hepsini yarı yarıya bufflamışlar. Bayağı iyi olmuş bu arada Druid. Şu anlık öyle. Kuduz. Doğal kuduz yükseltmenin sağladığı artan yayılma oranı temel beceriye uygulanmış. Doğal kuduz %50 daha hızlı yayılıyor. Şimdi yayılma mesafesi de %70 artmış. Ya eskiden %50 daha hızlı yayılıyormuş. Şimdi yayılma mesafesini %70 arttırmışlar. Parçalamak. Hasar alanı 1'den 2'ye çıkmış. Artık Lakeret büyüsünü kullanmak büyücüde başlamak için yerine hedef ışınlanmayı sağlıyormuş. Felaket yıldırım düşme oranı 2 katına çıkmış. Artık yıldırım saldırıyla düşmanlar daha tutarlı bir şekilde vuruyormuş. Grizzly'nin öfkesi önceki 10 saniyeliğine ayı formuna dönüşerek %20 daha fazla bonus hasar ve %20 hasar azaltma kazanıyorduk. Bu formdayken hasar bonusu her 3 saniye artar, öldürmeler süreyi 1 saniye uzatır ve ek 5 saniye kadar çıkarılmış. Yenisi ise 10 saniyeliğine ayı formuna dönüşerek %30 hasar bonusu, %20 hasar azaltma. Bu formdayken yine 3 saniye boyunca maksimum %75'e kadar artıyormuş. Öldürmeler bu süreyi uzatır ancak 10 saniyenin üzerine çıkaramazmış. Bu Grizzly'nin öfkesine iyi buff gelmiş arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Zayıflatıcı kükreme hasar azaltması 70'te 40'a düşmüş. Kan olaması artık sadece Night Howler aspekti kullanımında değil her zaman bir bağırma becerisiymiş. Toprak siper. Kayalar 3 saniye boyunca sizi çevre ve temel canınızın %45'i kadar hasar olarak bir bariyer sağlarmış. Şimdiki ise kayalar 3 saniye boyunca çevreler maksimum canınızın %45'ini hasar olarak bir bariyer sağlar. Aynısı yazıyor. Bu değiştirmemiş neyse. Zırh. Bunu okumak istemiyorum. Fiziksel olmayan hasar azaltma 10'dan 15'e çıkmış. Pasifler. Lüpsin vahşeti. Lupin vahşeti. Etkisinden faydalanmak için gereken vuruş sayısı 6'dan 3'e düşmüş. Dikkatli olmak hasar
azaltma her sıralaması için 5'ten 7'ye çıkmış. Demirkürk hasar azaltma her beceri sıralaması için 0.3'ten 0.4'e çıkmış. Yükseltilmiş duyular hasar azaltma her beceri sıralaması için 2'den 3'e çıkmış. Mükemmel fırtına hasar bonusu 30'dan 40'a. Toprak gücü temel şansı vuruşu 5'ten 10'a. Aspektleri zaten okumayacağım. De aspektlere de iyi buff gelmiş bu arada. Çünkü şimdiden 10 dakika olmuş video. Glifler insan glifi hasar bonusu 6'dan 9'a, hasar azaltması 10'dan 15'e. Koruyucu glif hasar azaltması 10'dan 15'e. Ayı kurt glifi hasar bonusu 6'dan 9'a, hasar azaltması 10'dan 15'e. Kurt adam glifi hasar azaltması 10'dan 15'e çıkmış. Arkadaşlar Druid'e mükemmel bir buff gelmiş. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani yapılabilecek build heylem build'i. Şu parçalamak da kullanılabilir. Toz haline getirmek de kullanılabilir. Kasırga da kullanılabilir. Yani bayağı iyi bir buff gelmiş Druid'e. Onu söyleyeyim şimdiden sizlere. Hapşuracağım. Allah, çok özür diliyorum. Sanırım ciğerimi bıraktım. Neyse. Geldik büyücüye, Necromancer'a. Necromancer'da yine hasar artışı var. Birincil çekirdek arttırılmış hasar artışı var. Necromancer minyon sarılara artık aşırı güç uygulayabilir. Minyonlar artık daha saldırgan veya düşmanlara otomatik olarak çatışmaya girer. Golem aktif beceri kullanmak, golem hedeflerini yerden uzaktaysa artık hedefe atlayacaktır. Demir golem çarpma boyutu %56 artmış. Yetenekler. Çeşitli becerilerin şanslı vuruşu artmış. Kes, kan mırza, kan dalgalanması, hasat, kanama, kemik kırığı, ceset sarmaşıkları, kan dalgası. Bunların hepsinin şanslı vuruşu artmış arkadaşlar. Ayrıştırmak, gelişmiş ayrıştırmadan gelen patlama artık şanslı vuruşu tetikleyebilir. Kesmek birincil hasar %80'den %110'a, ikincil hasar %30'dan %45'e çıkmış. Zamanla verilen hasar %105'ten %35'e çıkmış çürüklükte. Kan dalgası %150'den %450'ye çıkmış. Pasif gölge yanıklığı gerekli vuruş sayısı %10'dan 8'e düşmüş. Hasar %22'den %44'e çıkmış. Cehennemli komutan önceden milyonlarınız onlara yakınken 15-30-45 oranında daha fazla hasar verir. Şimdi en az 7 milyon kontrol ettiğiniz sürece 10-20-30 oranında daha fazla hasar verirsiniz. Şu güzel olmuş bu arada. Yakın durmanıza gerek yok artık. Efsanevi yönler çürük görünümü. Shadow Blight 10 kez tetiklendikten sonra verilen hasar bonusu 60-120'den 30-50'ye düşmüş. Bunu düşürmüşler. Bu ne? Ha, efsanevi yönler. Aspektlermiş bunlar da. Geldik gliflere. Gliflerde ise Wither efsanevi paragon düğünümü zeka ölçeklemesi artık 1200 zeka ile sınırlandırılmış. Bu tüm karakterlerde geçerlidir arkadaşlar. Yani zeka olan Druid, büyücü bir de Necromancer. O üçünde de geçerli. Aşırı güç hasarı 35'ten 70'e çıkartılmış. Kan kanı doğurur efsanevi düğüm. Kan küresi alın başına hasar bonusu 5'ten 10'a. Maksimum hasar bonusu 30'dan 50'ye çıkmış. Tavlamalar falan var. Evet, Necromancer'da ise kan build'i arkadaşlar. Neden kan build'i? 1. Şuraya gelelim. Ha, Druid'e gitmişiz. Burada şimdi kan yeteneklerine buff gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra yine şurada da bir kan yeteneğine buff'ımız var. Ekstradan glife basıp buff'ımız var. Ekstradan aşırı güç hasarlarına buff'lar var. O yüzden kan build'i yapabilirsiniz. Güzel hasarlar çıkarabilir kan build'i. Onu söyleyeyim. Yani bu sezon kan build'i oynanır Necromancer'da. Çünkü full buff gelmiş. Kan hasarı %41'den %57'ye çıkmış. Mesela Blood Overpower, yani Blood aşırı güç, kan aşırı güç hasarı diyeyim artık. 62.5'tan 82.5'a çıkmış. Yani bu gerçekten iyi buff gelmiş. Geldik Rogue'a. Rogue'da şöyle diyeyim. Yine aynı şekilde her 9 birinci istatik için %1 arttırılmış beceri hasarı kazanıyoruz.
Bunda da var. Yani Rogue'da bıçak kaydırma Fury'ye buff gelmiş arkadaşlar. Direkt ben Rogue'u direkt baktığım için sizlere direkt şey yapayım. Özet geçeceğim Rogue'u. Fury'ye buff gelmiş. Ondan sonra bunlar temel yetenekler zaten. Temel yeteneklere de buff gelmiş. Gölge adımın hasarı artmış. İşte gölge adımın diğer pasifleri değişmiş. Onu söyleyeyim. Değişenleri bir düşmana gölge adım sersemletme ile hasar verir ve onu 3 saniyede savunmasız bırakır. Gölge adımların sonra 3 saniyede %20 hasar azaltma kazanırsınız. Ondan sonra kısa çizgi dash. Buradaki dash'e de yine aynı şekilde önceki özellikleri değişti arkadaşlar. Dash'i kullanmak kritik vuruş şansınızı %10 arttırıyor 5 saniyeliğine. Dash'i kullanmak sonunda çevredeki düşmanlar 2 saniye yere serer ve onlara verdiği hasar %350'sini verirmiş arkadaşlar. Burada da yine dash'in bir ek şarj ve şarj bekleme süresi 2 saniye azaltılmış. Yani gölge adım ve dash'e buff gelmiş arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Güzel gelmiş özellikler bu arada. Flurry hasar bonusu 94'ten 130'a çıkmış. Şanslı vuruşu %10'dan %13'e çıkmış. Geliştirilmiş Flurry yeni hali Flurry'e bir düşman hasar verdiği 3 saniye boyunca savunması etkisi uygulanma şansı %10 olur. Ve savunması bir düşmana çarptıktan sonra 5 saniye boyunca toplamda %1 daha fazla hasar verir ve toplamda %50'ye kadar çıkar demiş. Üstünü çizmişler de belki bu oran değişebilir. Şimdi ortadaki pasifi Flurry art arda kullanılmasa hasarı %10 ila 15 veya 10 ile arttırır ve enerji maliyetini %10 azaltır. Bu etki 3 defa kadar devam eder. Diğeri ise Flurry kullanmak size hedefe fırlatır ve maksimum canınızın %10'unu iyileştirir. Flurry bu sezon Flurry ya. Net. Karanlık örtüye de buff gelmiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Karanlık örtüde işte karanlık örtü kaldırıldığında maksimum canın %10'u kadar iyileşiriz. Her aktif karanlık örtü gölgesi %5 hareket hızı sağlar ve ayrıca tüketilmeme ihtimali %15'tir. Yani bir düşman size vurduğu zaman karanlık örtü gitmeme ihtimali %15'miş. Şanslı vuruşla beraber bunu daha da yükseltebiliriz. Ondan sonra Dark Shadow yine karanlık mücadele. Bonus kritik vuruş şansı elde etmek için 2 yerine bir aktif gölgeye ihtiyacımız var. Kritik vuruş şansı 8'den 10'a çıkmış. Sis bombasına yine buff gelmiş arkadaşlar. Özelliklerini değiştirmişler. Buradan yine sis bombasının. Bir elit boss'a sis bombası dumanıyla vurmak onun bekleme süresini 5 saniye azaltır. Duman bombasıyla vurulan düşmanlar 5 saniye boyunca sizden %25 daha fazla hasar alır. Bu iyiymiş bu arada. Duman bombası artık zehir hasar veriyor ve 5 saniye boyunca %45 daha az zehirlenme uyguluyor. Zehir aşılama 5 saniyeden 6 saniye çıkmış. Geliştirilmiş zehir aşılama. Zehir aşılama büyüsü kullanıldığında yakındaki her zehirlenmiş düşmana için %2 artan %30 enerji üretir. Zehir tuzağı hasarını artmış. Zehir tuzağı hasar bonusu artmış. Zehir tuzağının bağışıklıkları sıfırlama şansı 30'dan 40'a çıkmış. Yeni işlevsellik artık deliği düşmanlar başına %10 daha fazla hasar verir diyor. Penshot'tan bahsediyor. Penshot'ı kullanıp bir boss veya elite vurmak %25 ihtimalle ücretsiz olarak bir atış daha atar diyor. Yani bunun tavlamasıyla beraber 3 kere atış yapabiliriz Penshot'ta. O da fena olur bu arada. Onun bu tamam. Şu an kafamda build oluşturuyorum bir taraftan. Ok yağmuru büyü hızı artmış. Şanslı vuruşu 2'den 4'e. Yeniden yüklemesi 50'den 55 saniyeden 50 saniye düşmüş. Pasifler sarsıcıyı değiştirmişler. Şifa iksiri kullanmak çevredeki düşmanlar 2 saniye sersemletir ve hasarı 5 ila 10 saniye boyunca %6 arttırırmış. Hızlı gambitler. Bir düşmandan kaçmak onu 2 saniye sersemletir. Bir düşmanın sersemletmeden kaçma bekleme süresi 0.25 azalır diyor. Kaçma dediği herhalde yuvarlanıyoruz ya ondan bahsediyor. Hile saldırılar bir düşmanı sersemletme veya sersemletmek
Kritik vuruş şansınızı %2 ve kritik vuruş hasarınızı 5 saniye %2 arttırır. İkisi de %12'ye kadar stacklenebiliyormuş hile. İvme, ya bu ivme pasifi çok kötüydü. 12 metre hareket ettikten sonra %7 daha fazla hasar veriyorduk eskisi. Şimdisi ise 15 metre hareket ettikten sonra çekirdek veya nihai, yani çekirdek yeteneği veya başka beceriler %8 daha fazla hasar verir. Hasar bonusu devam ederken çeviklik ve aldatmacı becerileri %4 daha fazla hasar verir diyor. Kötülük. Savunması veya devrilmiş düşmanlara %4 daha fazla hasar veririz. Simya avantajı zehir hasar vermek, saldırı hızı ve şanslı vuruşunuzu 8 saniye boyunca arttırır ve en fazla %5 olurmuş. İkinci, harcadığınız her 100 enerji 100 saniyene bariyer olarak maksimum canınızın %15'ini verir diyor. Bunu kullanacağım bu arada arkadaşlar. Aklımda bir build var. Bunu yapabilirim. Aksiyon çubuğundaki bir ultimate beceri varken her saniye maksimum canınızın %5'i iyileşirsiniz. Bu ultimate kullandıktan sonra 25 enerji geri kazanırsınız diyor. Yani burada şey diyor. Yetenek harcınızda ultimate becerisi varsa her saniye maksimum canının 0.5'i iyileşirmişiz arkadaşlar. Yani sürekli iksir basıyoruz gibi bir şey olacak. Bu değişik, bu denenmesi lazım. Silah ustalığı, sağlıklı düşmanlara verilen hançer hasarı %5'te %67'ye çıkartılmış. Tamam. Pasifler, mağduriyet pasifi. Şöyle diyeyim. Bu mağduriyet pasifi şey yapıyordu bize. Momentum yığınlar sağlıyordu. Hasar azaltma, işte ondan sonra efendime söyleyeyim enerji yenilemesi ve hareket hızı kazandırıyordu. Şimdi ise bir momentumu stacklediğimiz zaman hasar azaltma, maksimum enerji yenilemesi, %3 hareket hızı ve %5 hasar kazanıyoruz ve bu %10'a kadar birikebiliyor arkadaşlar. Yani güzel olmuş bu pasifte. Efsanevi yönler, aspektleri okumayacağım. Benzer söyler, onları da okumayacağım. Çünkü onlara bakacağız. Allah, hastalandım mı? Ne oldu? Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın, özür diliyorum. Evet, geldik düğüm. Şeylerden bahsediyoruz. Siz söyleyin. Gliflerden. Artık tanık yok. Artık maksimum hasar bonusu 35 ila 45'te sınırlandı. Süre 8 saniyeden 10 saniye çıkmış. Leyran'ın içgüdüsü artık maksimum hasar bonusu %35 ile sınırlandırılmış. Nadir düğüm infaz şansı nihai hasar olarak değiştirildi. Bu kümede infaz şansı veren büyü düğümleri artık nihai hasar veriyor. Sağlıklı verilen hasar nihai hasar olarak değiştirildi. Bu iyi olmuş ya. Bu kümede yani sağlıklı hasar derken sağlıklı düşmanlara verilen hasarı beceri hasarı olarak değiştirmişler arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Rock bu şekilde. Rock'ta zehir build'i Flurry, yani şöyle diyeyim. Andreel, Flurry, çekirdek yeteneği, bir de zehir build'i yapacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. Bir de penşat build'i yapılabilir. Ona da bakılabilir. Geldik büyücüye. Büyücüde de yine aynı şekilde hasar artışı var. Büyücüyü de şöyle özetleyeyim. Video 24 dakika olmuş. Yine uzatmayayım fazla. Büyücüde genel olarak Changeling build'i yapacaksınız. Çünkü Changeling build'ine bayağı hasar gelmiş, buff gelmiş. Ondan sonra ekstradan Hydra ve ateş build'ine buff gelmiş. Ekstradan ateş topu ve ateş yakmaya, meteora buff gelmiş arkadaşlar. Neredeyse yarı yarıya değil, özür dilerim. Ateş topu 60'tan %66'ya çıkmış. Bunların da hasarı yükselmiş. Ekstra buz zırhına da buff gelmiş. Alev kalkanının yeni özelliği şöyle. Eskiden alev kalkanı bastığınız zaman süresi inmeye başlardı. Şimdi alev kalkanı basıyorsunuz. Alev kalkanı bittikten sonra süresi inmeye başlıyor. Öyle bir nerf gibi bir şey gelmiş. Kar fırtınası hasarı %130'dan %150'ye çıkmış.
Yani Blizzard oynayan arkadaşlara HEO iyi buff gelmiş onlara da. Donmuş düşmanlara %25'ten %40 daha fazla hasar veriyor musunuz? Işınlanma yeniden yükleme süresi 11'den 14'e çıkmış. Temel hasarı 25'ten 35'e çıkmış. Yıldırım topunun hasarı %20'den %24'e çıkmış. Yıldırım topu bu il değil. Chainlightning ile beraber belki yapılabilir ya. Buz parçalarının hasarı 32'den 36'ya çıkmış. Donmuş küre hasarı 41'den 50'ye. Parça hasarı ise 43'ten 52'ye çıkmış. Pasifler sersemletme şansı 5'ten 7'ye çıkmış. FC'den alevler hareketsiz kalma şansı 5'ten 7'ye çıkmış. Anlık dondurma donma şansı 5'ten 7'ye çıkmış. Yapma hasarı, temel yakma hasarı %20'den %40'a çıkmış. Weir'ın ustalığı şöyle diyeyim, bu iyi buff gelmiş buna da, onu öncelikle söyleyeyim. Eskiden şok yetenekleri %15 daha fazla hasar verirdi ve hasar azaltma kazanırdık. Şimdi ise bir şok becerine kritik vuruş yaptığınızda yüklersiniz ve 5 saniye boyunca %25 daha az hasar alırsınız. Yüklenmişken kritik vuruş %10 ihtimalle hasarın yanındaki bir başka düşmana yıldırım hasar olarak yayılmasına neden olur. Veya başka hedefi yoksa hedefin hasarının %250'si için tekrar vurursunuz diyor. Yani Weir'in ustalığı tam boss'luk olmuş arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü düşman yoksa %250 daha fazla hasar vereceğiz. O yüzden tam boss'luk olmuş, onu söyleyebilirim. Kırmak, onlara verdiğimiz hasarı %30'dan 45'e çıkmış. Sıcaklık elit olmayanlarda gelen iyileştirme 5-1, 1.5'tan 1-2-3'e çıkmış. Öğeleri hizala elitlerden gelen hasar azaltma sınırı 40'tan 60'a çıkmış. Mana kalkanı hasar azaltmak için 8'den 10'a çıkmış. Burada yine aspektler var. Burada gliflerimiz var. Yanma, içgüdüsü, kritik vuruş hasarı 20 zeka başına %1'den 20 zeka başına %1 değiştirilmiş. Artık %80x kritik vuruş hasar bonusu olacak. Kesintisiz kanal 20 zeka başına %3'ten 20 zeka başına %2'ye değiştirilmiş. Charter'dan enerji hasarı da %120x ile sınırlı. Elemental çağrıcı 60x ile sınırlanmış. Soğuk, ateş, yıldırım ile verilen hasar ölçeklendirmesi 5'ten 10'a çıkmış arkadaşlar. Frost becerileri verilen hasar 15'ten 18'e çıkmış. Serbest bırakma glifi hasar bonusu 7'den 8'e. Mana yenilemesi 7'den %25'e çıkmış. Düşük levelle bu glifi takın arkadaşlar. Mananız bitmez. Bunu söyleyeyim. Artık hasar bonusu 60x'e sınırlanıyor soğuk kaderin. Soğuk ile hasarın ölçekleşmesi %10'dan 20'ye çıkmış. Kavurucu ısı ise artık hasar bonusu 60x ile sınırlanıyor. Ateş ile hasarın ölçeklendirilmesi %10'dan %20'ye çıkmış. Sonra temperlar var zaten. Son oyun patronları. Tamam. Şimdi büyücüde ise yıldırım build'i artı alev build'i yapılabilir arkadaşlar. Onlara da iyi buff gelmiş. Kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Yıldırımla Chainlightning build'i yapabilirsiniz. Yıldırım topunda belki deneyebilirsiniz. Onun hasarını yükseltmişler. Alev build'inde ise ateş topu yapabilirsiniz. Çünkü ateş topunun ünüklerine çok mükemmel bir buff gelmiş. O yüzden ateş topu yapabilirsiniz. Ekstradan işte meteor veya Hydra ile destekleyebilirsiniz onu. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yine bir 30 dakikalık video olmuş. Yapacak bir şey yok. Hani elimden geldiği kadar hızlı şekilde okumaya çalıştım. Ve size bir soru. Sezon 5'te hangi karakter oynayacaksınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Eğer buraya kadar izlediyseniz bu sorumu da duymuş olur ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.